Herkese merhaba, Nako İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok tatlı bir projeyle karşınızdayım. Örgü ve işlemenin uyumu bu güzel bebek şapkasını sizlerle paylaşacağım. Bakar mısınız? Çok tatlı, çok güzel oldu. Tamamen tasarımı bana ait. Çok cici bir çalışma. Şöyle detaylarına bakalım. Bakın ajurlu güzel bir model uyguladım. Üzerine bu güzel çiçek detaylarımız var. Yanlarına klasik fırfır değil, bu şekilde güzel bir fırfır modeli uyguladım. Şöyle alt kısmına çok uzun olmayan bu şekilde kordon kenarı uyguladım. Çok uzun kaba durur gibi geldi. O yüzden bu şekilde uyguladım. Şöyle tekrar bakalım. Krem tonun üzerine gerçekten de bu işlemeler şahane durdu. Kremin tonu çok güzel bir ton. Şimdi o zaman kullandığım ipten bahsedelim. Nako Star bebeği kullandım. Çok yumuşak bir yün. Gerçekten tam bebe yünü. İsminin karşılığını veren bir yün. Şahane bir dokusu var. O kadar yumuşak ki çok beğendim. Şöyle içerine baktığımızda anti peeling özellikle. Bu da bebeklerimize hiçbir şekilde zarar vermeyeceğinin göstergesi. Onların tam yumuşak ve hassas tenleri için uygun. İçeriğine bakalım şöyle. 100 gramlık 250 metrelik bir ip. Ben sadece yarım yumakla bu bebe şapkasını yaptım. Yani sadece yarım yumak Star bebek kullanarak siz de bu bebe şapkasını yapabilirsiniz. Ana zemin rengimde Nako Star bebeği kullandım. Yumuş yumuş olduğu için. Üzerindeki işleme kısımlarına da ben her zaman için koton ip kullanmayı tercih ediyorum işlemelerde. O yüzden de kalikoyu kullandım. Kalikonun zaten çok güzel renkleri var ve işlemelerde de gerçekten şahane durdu. Şiş, renk kodları ve diğer detayları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. O zaman biz geçelim şapkamızın yapımına. Bakın ben belli bir mesafeye kadar hazırladım. Bundan sonrasını beraber devam edeceğiz. Ama bu aşamaya nasıl geldim? Önce ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bakın şu fırfır detayıyla başlıyoruz. Bunu bir önceki videolarımda aslında paylaşmıştım bu fırfır detayını. Lila bir bebe tulumu yapmıştık. Orada da aynı fırfır detayını kullanmıştık. Şimdi bu fırfır detayıyla başlayacağız. Ardından da modelimize geçeceğiz. Modeli de belli bir mesafeye kadar düz bir şekilde örüp daha sonra daraltmalara geçeceğiz. Şimdi ben küçük bir örnek üzerinde bu fırfırı nasıl yaptım, daha sonra bu modele nasıl geçtim, bunu size göstereceğim. Kalan detayları zaten beraber takip edeceğiz. Evet, bu bebe şapkası için normalde ben 81 ilmek atarak başladım. Yani siz başlarken 81 ilmekle başlayacaksınız. Ben şu an küçük bir örnek üzerinde başlayacağım için, sadece modeli göstereceğim için daha az ilmek atacağım. Şöyle göz kararı ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Gerçekten fırfır çok kolay ve duruşu da şahane. Klasik fırfırlardan değil. Harika bir duruşu var. Sadece 1-2 püf noktası var. Onları kavrarsanız sorun yok. Hemen gelişi güzel ilmeklerimi tamamlıyorum. Evet, ilmeklerimi attım. Şöyle 16 tane ilmek benim için yeterli. Siz dediğim gibi bu şapkayı yapmak için toplamda 81 tane ilmek atacaksınız. Hemen örgünün arka yüzündeyim. Örgünün arka yüzünde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Evet, geldim örgünün ön yüzüne. Hemen modelimi kuracağım. Fırfır modelim çok basit zaten. İlk kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Daha sonra bir tane artırma yapıyorum. Fırfırımız artırarak devam edeceğiz. Daha sonra bir tane düz örüyorum. Bu artırmamı takip edebilmek açısından bir tane düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Evet. İlk fırfırımı yapmış oldum. Devam ediyorum. Bir tane daha doluyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. İkinci fırfırımı yaptım. Doluyorum. Düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Ve bu şekilde 3. fırfırımın da zeminini kurmuş oldum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bir doluyorum. Bir tane hemen düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bakın son kenar ilmeğim denk geldi. İkisini direkt ters olarak örüyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Şimdi geldim örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerimi gördüğüm şekliyle öreceğim. Yani düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum.
Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Bir önceki sırada yaptığımız artırmaları da düz devam edeceğimiz için önde, arkada direkt ters olarak örüyorum. Bu şekilde gördüğüm şekliyle sıramı tamamlıyorum. Tekrar ön yüzde görüşüyoruz. Geldim örgünün ön yüzüne. Bakın, ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir önceki sırada direkt ne yapmıştık? Artırmayla başlamıştık. Burada bir ajur oluşuyor. Yine artırmanın önünden bir tane hemen artırma yapıyorum. Bir önceki sırada artırdığım ilmeği düze çevirip düzle devam edip örüyorum. Direkt düz olarak ördüğüm ilmeği de yine düze çeviriyorum. Yani normalde ne yapmıştık aslında? Bir tane düz örmüştük, bir tane artırmıştık. Şimdi 2 tane düz örüp bir tane artırıyoruz. Aradaki ters ilmekleri yine ters olarak örüyorum. Yine geldim ajurlu kısma, hemen bir tane artırmamı yapıyorum. Kalan ilmekleri gördüğüm şekliyle örüyorum. Ajurlu kısma geldim. Hemen bir tane artırmamı yapıyorum. Kalanları gördüğüm şekliyle örüyorum. Ajurlu kısımda artırmamı yapıyorum. Kalanları gördüğüm şekliyle örüyorum. Ajurlu kısma geldim. Hemen artırıyorum. Kalan ilmekleri de gördüğüm şekliyle örüyorum. Bakın, modelimiz oluşmaya başladı. Şöyle örnek üzerinden de gösterelim, tam örnek üzerinden. Yani şu kısımlar, bakın. Sadece bir ilmekle başlamışız. Bakın, buradan artırmalarla ne yapmışız? İlmek sayımızı artırmışız. Bakın, normalde bir ilmek düzken 1, 2, 3, 4 tane düz ilmekle bitirmişiz. Ve bu şekilde de genişleme yaparak fırfırımızı oluşturmuşuz. Örgünün arka yüzündeyim. Yine ilmekleri gördüğüm şekliyle örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Evet, tekrar ön sıradayız. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bakın. Önümde 3 tane düz ilmek oluşmuş yaptığım artırmalarla birlikte. Bu sırada da yine bir artırma yapacağım. Hemen artırıyorum, başına doluyorum. Düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Toplamda bakın, bir tane ile başladığımız düz ilmek sayımız burada kaça çıktı? 3'e çıktı. Son artırmamızla birlikte 4 olacak. Aradakileri yine ters örüyorum. Hemen ajurlu kısma geldim. Bir tane artırıyorum. Kalan ilmeklerimi gördüğüm şekliyle örüyorum. Ajurlu kısma geldim. Doluyorum. Dolayarak artırıyorum. Bakın, çok basit. Sadece doladım. Kalanları düz bir şekilde örüyorum. Tersleri de ters olarak örüyorum. Bu tersler aradaki pliseleri ayırmak için. Bunlar içe doğru göçtüğü için pliseler ön plana çıkacak. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Evet, ön sıramızı bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmekleri gördüğüm şekliyle öreceğim. Evet, toplam 4 tane artırma yaparak, bakın şöyle düz ilmeklerimizden şöyle sayarak, bakın 1, 2, 3 ve sonuncuyu da yaptık, 4. Toplamda 4 tane artırma yaparak plisemizi oluşturduk. Bu yoğunluğu benim için yeterli. Bakın, 4 tane ile bu yoğunluğu oluşturdum. Şimdi 2 sırada bir sıra önde düz öreceğim. Artırma eksiltme yapmadan ilmekleri gördüğüm şekliyle öreceğim. Bir sırada arka sırada yine ilmekleri gördüğüm şekliyle öreceğim. Önde kesmeye geçeceğim. Yani bu şapkada yaptığım fırfırın aynısını yapmış oluyorum. Sadece ben burada 16 ilmekle yaptım. Şapkada 81 ilmekle. Şimdi 2 sıra düz bir şekilde örüyorum. Evet, 2 sıra artırma yapmadan düz bir şekilde ördüm. Artık boyutu yeterli uzunluğa erişti. Şimdi hemen kesmeye geçiyorum. Şimdi fırfırımızı keseceğiz. Kesmeyi şöyle 2 şekilde göstereceğim. Bir tanesi ilmeği örüyorum. Diğerinin içinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeği bakın örüyorum. Bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıradakini ördüm. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Kesmeyi bir böyle yapabilirsiniz. Bir de şöyle. Direkt ilmekleriniz takılı.
ikisini birlikte örüp tekrar şişe ilmeği takıp ikisini birlikte örüp tekrar ilmeği şişe takıp ikisini birlikte örüp kesebilirsiniz. İkisi de aynı, hiçbir değişiklik yok. Size hangisi kolay geliyorsa o an onu yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde bütün ilmeklerimi kesiyorum. Evet, fırfır detayımız hazır. Aynen model üzerinde yaptığım uzunlukta fırfır detayımı hazırladım. Şimdi şu modele nasıl geçiyoruz, nasıl örüyoruz onu göstereceğim hemen. İpimi şuradaki başlangıç ipine böyle bağlıyorum. Evet, fırfırın altından devam edeceğiz. Ardından bakın şu ilmeklerimiz vardı değil mi? İlk başlama ilmeklerimiz. Bunun şöyle bir öndeki kısmı var, bir arkadaki kısmı var. Arkadaki kısmına batacağım. Şöyle ilmek çıkaracağım. Bakın arkadaki kısmına batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Şöyle iyice netleştirelim kameramızı. Evet. Bakın tam bu kısma batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Hiçbir ilmeği atlamadan hepsinden bu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Evet, normalde fırfıra kaç ilmekle başlamıştım? 16 ilmekle. Şimdi buradan da yine 16 tane ilmek çıkardım. Yani artırma eksiltme yapmıyorum. Fırfırdaki başladığım ilmek sayısıyla modelimin ilmek sayısı aynı olacak. Tıpkı şu model üzerinde bu fırfırda 81 ilmekle başlamış devam etmiştim. Modelimi de yine 81 tane ilmek çıkardım. Bakın şöyle görünüyor. Bu 81 tane ilmek üzerinden devam ettim. Evet, ilmekleri çıkardıktan sonra çeviriyorum örgümü. Örgünün arka yüzünde bundan sonra yapacak bütün işlem bu. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Geldim örgünün ön yüzüne. Ön yüzde de yine bir sıra düz öreceğim. Arkada da yine bir sıra ters, yani gördüğüm şekliyle öreceğim. Daha sonra toplam yani 4. sırada modelimizi kuracağız. Şöyle biraz zemin hazırlıyorum. Evet, zeminimi hazırladım. Artık ajur modelimi verebilirim. Şöyle bakın, model üzerinden de gösterelim. Burada da yine zeminimi hazırlamıştım. Aynı şekilde daha sonra ajura geçmiştim. Şimdi hemen ajurun yapımına bakalım. Zaten çok basit. Evet, ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından 5 tane ilmeğimi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Daha sonra bir tane doluyorum. Bakın bir tane doladım. Şuradan 5 tane ilmeğimin içine giriyorum. 5'ini birlikte örerek kesiyorum. Şimdi burada yaptığım dolama işlemini bir tane de burada yapacağım. Yani artırıyorum. Daha sonra kalan ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Yani bu kısmı ajur modeli bir tane denk geldi. Benim şu an örneğim küçük olduğu için 5 tane düz bir şekilde ördüm. Bir tane bakın artırdım. 5 taneyi bir taneye düşürdüm, kestim. Bir tane de burada artırdım. Yani toplamda biz 4 tane kesme yaptık. 2 tane artırma yaptık. Bir sonraki sırada bu artırmaların yerine de tekrar koyacağız. Şimdi örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Geldim tekrar örgünün ön yüzüne. Şimdi yine modele kadar düz olarak devam ediyorum. Şu aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Evet. Bir önceki sırada ajur yaptığımız ilmek vardı. Onu da düz olarak örüyorum. Şimdi topladığım ilmeklerin devamındaki ilmeğe sıra geldi. Hemen buradan bir tane artırma yapıyorum. Topladığım ilmeği yine düz olarak örüyorum. Şimdi solundan da hemen bir tane artırma yapıyorum. Topladığımı yine düz olarak örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Yani ne yapmış olduk? Toplamda 4 tane ilmeği kesmiş olduk. Şurada 5 tanesini teke düşürerek. O sırada bir sağdan bir soldan artırma yaptık.
2 tanesini yerine koyduk. Bu sırada da bakın yine bir sağdan bir soldan artırma yapıp toplamda yaptığımız eksiltmeleri tekrar yerine koymuş olduk. Modelimiz bundan ibaret. Şimdi arkada bir sıra düz örüyorum hemen. Düzden kastım ilmekleri gördüğüm şekliyle örüyorum. Önde tekrar bir sıra düz, arkada tekrar bir sıra ters öreceğiz. Yani toplam 3 sıra bir işlem yapmadan öreceğiz. Daha sonra diğer modeli de buraya kuracağız. Bir sonraki modeli de buraya kuracağız. Yani şöyle ilmeklerimizi çapraz çapraz yer değiştirerek kuracağız. Bakın burada bu şekilde kurmuşum. Arada 5 tane ilmek, bir sonraki sırada da yerler değişmiş. Şimdi 2 sıra düz bir şekilde örüp dönüyorum. Modelimiz bittikten sonra 3 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi modelin yerlerini değiştirerek tekrar kurulumunu yapacağız. Daha sonra zaten tekrardan ibaret. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen artırmamı yapıyorum. Şurada bakın 5 tane bir önceki modelde düz ördüğümüz kısım vardı. Buna giriyorum. Hepsini tek seferde örerek kesiyorum. Solundan da hemen bir tane artırma yapıyorum. Bu kez de bir önceki sırada model oluşturduğumuz bu 5 tane ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Evet, şimdi diğer modeli de bu kısmı kuracağız. Şöyle hemen başına doluyorum. 5 tane ilmeğin içine gireceğiz. Burada benim 4 tane denk geldi. Sorun değil. İçine giriyorum. Siz orijinal modelde tam denk geliyor ilmekler. Ona göre 5 tanesini kesersiniz. Teke düşürüyorum. Hemen solundan bir tane artırma yapıyorum ve kenar ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Evet, ikinci modelimizi de bu bir önceki sırada kurduğumuzun sağına ve soluna kurmuş bulunmaktayız. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Bütün ilmeklerimi gördüğüm şekliyle ters olarak örüyorum. Evet, örgünün tekrar ön yüzündeyim. İkinci ajur sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir önceki sırada ajur yaptığım ilmek bakın kendini gösteriyor. Onu direkt düz olarak örüyorum. Şurada ortada topladığımız ve devam eden bir ilmek var. Ondan önce hemen bir tane artırıyorum. O ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Ondan sonra da hemen bir tane artırıyorum. Diğer modelime kadar aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Diğer modelime geldik. Ajurluyu hemen düz olarak örüyorum. Ortadaki toplama ilmeklerim var. Sağından hemen bir tane artırıyorum. Topladığım ilmeği düz olarak devam ettiriyorum. Solundan da bir tane artırıyorum. Kalan ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Ve bu şekilde ikinci ajurum modelimizi de kurmuş bulunmaktayız. Bundan sonrası tamamen tekrardan ibaret. Şöyle bakın, orijinal örnek üzerinden de gösterelim. Model bu şekilde aralarda 5 tane düz örerek ilk aşaması kuruluyor. Daha sonra yerleri değiştirilerek böyle çapraz çapraz modelimiz devam ediyor. Duruşu gerçekten şahane. Ortasına koyduğumuz çiçeklerle de çok güzel bir görünüme kavuştu. Modelimiz umarım anlaşılmıştır. Şimdi modelimizi 81 ilmek kurup böyle düz bir şekilde öreceğiz. Toplam kaç santim örmüşüm hemen onu da söyleyeyim. Daha sonra kesmelere geçeceğiz çünkü. Şöyle hemen bakın ölçüyorum. Toplam 9 santim. Evet, modeli kurup 9 santim düz bir şekilde örüp artırma eksiltme yapmadan 81 ilmeğimize dokunmadan belli bir boya ulaştıktan sonra şimdi artık geliyoruz kesmelere. Hemen birinci kesme sıramızla başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Daha sonra 8 tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. İlk kesme sıramızda 8 tane örüp bir tane keseceğiz. 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın 8 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Sıradaki 2 ilmeğim var. Bunun şöyle ikisini de yönünü değiştiriyorum. Tekrar şişime takıyorum. Böyle sağa doğru yatırarak ilk kesmemi yapıyorum. Daha sonra yine 8 tane örüyorum. Yine ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Şişime takıyorum.
ve kesiyorum. Bu şekilde ilk sıramızda 8 ör bir kes yaparak tamamlayalım. Evet, 8 ör bir kes yapıp ilk sıramı tamamladım. İlk kesmelerimi yaptım. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerimi sadece ters olarak öreceğim. Hiçbir kesme falan yapmayacağım. Örgünün arka yüzünde ters bir şekilde ördüm. Tekrar geldim örgünün ön yüzüne. Bakın, kesmeleri yaptığımız kısımlar kendini göstermeye başladı. Şimdi aynı kesmeler üzerinden devam edeceğiz. İlk kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bu kez de 7 ör bir kes yapacağız. Hemen 7 tane ilmeğimi örüyorum. Evet, 7 tane ilmeğimi ördüm. Bakın şimdi bir önceki sırada kesme yaptığım ilmek kendini gösteriyor. Artık bunun üzerinden devam edeceğiz. Ondan önceki ilmeği alıyorum. 8. ilmeği diğerinin üzerinden geçiriyorum. Ve yine sağa kaydırarak kesmemi yapıyorum. Evet, 7 ör bir kes yapmış olduk. Aradaki 7 ilmeği yine örüyorum. Yine geldik kesme yerine. Hemen şöyle ilmekleri çeviriyorum. Ve kesmemi yapıyorum. Bakın, artık kesmelerimiz tamamen belli olmaya başladı. Bu şekilde 7 ör bir kes yaparak sıramı tamamlayacağım. Arka sırada tekrar ters olarak öreceğim. Evet, tekrar geldik. Ön yüze bakın, kesme sıralarım şöyle yana doğru kaymaya başladı. Artık bayağı bir kesme aşamasına gelmiş olduk. Şimdi ilk kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bir önceki sırada 7 ör bir kes yapmıştık. Şurada bakın, zaten ilmeklerimiz kendini gösteriyor. Kenar ilmeğini saymıyoruz. 2, 4, 6. Şu ikisini birlikte keseceğiz. Şimdi de 6 ör bir kes yapacağız. Bakın, 6 tane ilmeğimi ördüm. Hemen şöyle ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte örerek kesiyorum. Bu ilmeklerin yönü önemli. Bakın, böyle aynı hizada kesme yaptığımız yerin kendini göstermesi gerekiyor. Bu şekilde şık bir duruş oluyor. Şimdi aynı şekilde işlemi devam ettiriyorum. 6 ör bir kes yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Arka sırada düz bir şekilde örüp tekrar önde kesme sırasında görüşelim. Evet, bakın, orantılı bir şekilde daraltmalarımı yaptım. 9 tane de ilmeğim kaldı. Şöyle bakın. 8 ilmekle daraltmaya başlamıştık. Orantılı bir şekilde 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en son ikisini bir alarak ne yapmış oldum? Kapatmamı yaptım. Daraltmalarımız çok basit ve gerçekten de çok şık duruyor. Şimdi şöyle dikecek kadar ip bırakıyorum ve kesiyorum. Ardından bu bıraktığım ipe iğnemi takıyorum. Evet, iğnemi taktım. Şöyle bakın, ilmeklerimin içinden geçirerek aktarıyorum. Şuradaki ipi tamamen çekmeyin. Burada birazcık ip kalsın. Diğerlerini şöyle içerisinden aktarıyorum. Bu şekilde iyice büzüştürüyorum ve ipi bakıp içinden şöyle geçirip sabitliyorum. Bakın, tepesi bu şekilde görünüyor. Çok güzel bir duruşu oldu. Şimdi ilk artırmaya başladığımız sıra vardı. Şuradaki sıra. Bu sıraya kadar şu üst kısmını birleştireceğim. Yani iki tarafı ne yapacağız? Birbirine dikeceğiz bu şekilde. Kenar ilmeklerimiz var bir de kenar ilmeklerinden önceki sıramız var. Kenar ilmeklerinden önceki sıradan şöyle direkt batıyorum. Şimdi bu tarafa geliyorum. Burada da aynı şekilde kenar ilmeklerinden bir önceki ilmeğe batıyorum ve büzüştürüyorum. Böyle bakın, karşılıklı ilmeklerimi dikiyorum.
Evet, ilk kesme yaptığım sıraya kadar, bakın şu kısma kadar, yani 8 bir kez yapmıştık ya, düz bir şekilde diktim ve şöyle tepeden baktığımız zaman da burada da yine bir kesme sırası oluşmuş oldu. Çok güzel bir görünüme kavuştuk. Şimdi şöyle ipimi arkadan yürüteceğim ve burada sabitleyeceğim. Evet, şapkamızın görünümü bu şekilde şimdiden bile çok güzel görünüyor. Şimdi şu kısma şöyle 3-4 sıralık bir haroşa sırası yapacağız. Onun için hemen ipimi şöyle takacağım. Evet, ipimi sabitledim. Şöyle yanlarda bakın bir kenar ilmeklerimiz var şöyle. 2 sırada bir örülen böyle iri ilmekler. Bunlara kenar ilmeği diyoruz. Bir de normal ilmeklerimiz var. Biz normal ilmeklerimizden ilmek çıkaracağız. Şöyle hemen bakın batıyorum ve ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Evet, bakın bu şekilde ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Şimdi bu baştan başladım. Diğer başa kadar, bu noktaya kadar böyle boydan boya ilmeklerimi çıkarıyorum. Evet, bir baştan diğer başa kadar bu şekilde ilmeklerimi çıkardım. Şimdi örgümü çeviriyorum ve haroşa örmeye başlıyorum. Haroşayı düz olarak da örebilirsiniz her iki yönde, ters olarak da. Ben ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde direkt ters olarak daha kolayıma geliyor. Ters olarak haroşamı örmeye başlıyorum. Arka yüzü önce bir ters olarak tamamlayayım. Arka yüzde bir sıra ters olarak ördüm. İlk haroşa sıramı yapmış bulunmaktayım. Şimdi ön yüze geliyorum. Ön yüzde de yine ters olarak devam edeceğim. Toplamda ön yüzde 3 sıra diş oluşacak. Yani 6 sıra öreceğim. Daha sonra görüşelim. Evet, bakın 3 diş haroşa sırası olacak şekilde bu şekilde ördüm. Şöyle bakın 1, 2 ve 3. diş. Bunun kalınlığını siz değiştirebilirsiniz ama benim ölçülerime göre bu boy ideal geldi. Şimdi kesmeye geçiyoruz. Kesmemizi her zamanki klasik kesmeden yapacağız. Kesmemizi her zamanki gibi yapacağız. Bir ilmeği düz bir şekilde örüp diğerinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde kesmelerimi yapıyorum. Tersten de kesebilirsiniz. Yani ters de örüp kesebilirsiniz. Bu çok önemli değil. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi kesiyorum. Ve tamamen kesmelerimi yaptım. Bu şekilde bir görünümümüz var. Şimdi şu kısma kordon geçeceğiz. Hemen şöyle bakın. Şişimi alıyorum. Bu kısımdan ilmek çıkarıyorum. Kordonumun tok durmasını istiyorum. O yüzden 8 tane ilmek çıkardım. Şimdi bakın şöyle iki ucu açık bir şişim var. Bunu şöyle gönderiyorum. Hep ön yüzden öreceğim. Ve ön yüzden düz olarak örüyorum. Bakın. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Arka yüze dönmüyoruz. Tamamen ön yüzden örüyoruz. Bakın ördüm. Şimdi tekrar gönderiyorum. Tekrar yine düz olarak örüyorum. Bakın. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Gönderiyorum tekrar. Ve yine önden örmeye devam ediyorum. Bu şekilde 25 santim oluncaya kadar öreceğim. Evet, bağlama detayını hazırladım. Bakın bu şekilde. Boyutunu bana 25 santim çok fazla geldi. Daha sonradan azalttım. Şu an tam olarak boyutu 20 santim uzunluğunda. Bu şekilde ben ayarladım. Siz dilediğiniz gibi bunu uzatabilirsiniz. Şimdi gelelim bu işleme detaylarına. İşlemeleri nasıl yaptım? Hemen onları göstermek istiyorum. Bakın işlemeleri bu şekilde ayarladım yerlerini. Siz dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yani benimle aynı yerlere işleme yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle diğer tarafını da göstereyim. Bakın bu şekilde bir tane de şimdi buraya yapacağız. Birlikte size göstermek istiyorum. Pardon, şu kısma. Bakın şu yaptığımız ajurların şöyle göstereyim. Bakın ajurların tam
şu kısmından böyle dal çıkarıp çiçekleri bu şekilde yaptım. Bu şekilde daha hoş duracağını düşündüm. Şimdi bir tanesini de bu kısma birlikte yapalım. İşlemeleri yaparken ben daha çok pamuklu ipleri tercih ediyorum. Bunda da şu işlemeleri yaparken de yine kalikoyu tercih ettim. Kaliko pamuklu çok güzel bir ip ve şöyle katlarına ayrılabiliyor. Bu şekilde katlarına ayırarak çok rahatlıkla işlemelerimi yaptım. Renkleri de gerçekten çok güzel ve bu soft şapkanın üzerine de çok güzel durdu. Şöyle bakın, sarı renginin katlarını ayırdım ve ilk olarak tomurcuğumu yapmaya başlıyorum. Şöyle alttan geçiriyorum iğnemi. Netleştirelim. Şöyle bakın, iğnemi sokuyorum. İyice ucuna kadar gönderiyorum. Bu çok önemli. Daha sonra şöyle başına sarıyorum. 8 defa sardım ipim ince olduğu için. Bakın, tam bu sardığım noktayı tutuyorum ve çekiyorum. Hiç bırakmıyorum. Evet, daha sonra da bakın şöyle bir yuvarlak oluşturup yine aynı noktaya dibine batıyorum. Evet, bu şekilde tomurcuğumu yapmış bulunmaktayım. Hemen arkadan sabitleyip kesiyorum. Yaprak için bu gül kurusu rengini taktım, yine Kaliko'nun. Şöyle alttan tam tomurcuğun dibine batıyorum. Bunu 2 kat taktım. Şöyle bakın, hemen bir üst sıraya atlıyorum. Arada 2 sıra mesafe var. Bunu göz kararı ayarlayabilirsiniz. Daha sonra da şöyle çaprazından çıkıyorum. İkinci yaprağımı buradan yapacağım. İlkini yaparken aslında ikincisini de yerini ayarlıyorum. Hemen şöyle döndürüyorum ikincisi için. Yine bakın böyle çaprazdan batıyorum. Evet, bu şekilde çiçeğimi hazırlamış oldum ve bakın çok zarif durmadı mı? Harika durdu. Şimdi arkasını çevirip sabitliyorum. Şimdi şöyle güzel bir dal yapalım. Yeşil ipimi takıp geliyorum. Yaprak için şöyle bakın, tam çiçeğin dibinden dalımı uzatacağım. Bu noktadan battım. Şimdi dalımı uzatacağım. Kademe kademe ilerleteceğim. Bakın bu şekilde yaptıktan sonra şimdi yaptıklarımın üzerinden bata bata yukarıya çıkacağım. Evet, bu şekilde dalımı uzatmış oldum. Şimdi şuradan yaprak için batıyorum. Şöyle yukarıya doğru. Şimdi bakın, yaprağın alt kısmında farklı yerlere batacağım. Şöyle aşağıya doğru, üstte aynı kısma.
Evet, işlemlerimizi bu şekilde yaptıktan sonra şapkamız hazır. Şöyle bakın, iki tarafında görünümü bu şekilde yerlerini değiştirerek yapabilirsiniz. Artık şapkamız hazır. Tek bir püf nokta kaldı. Şimdi şöyle çevireceğim tersten. Çünkü işlemi falan yaparken bayağı bir böyle elimle buruşturmuş oldum. Üzerine buharı tutacağım. Daha sonra elimle böyle düzeltip hafif bir şekil vereceğim. Üzerine ütüyü kesinlikle bastırmıyoruz. Bu konuda bilginiz olsun. Hemen yapıyorum. Finalle karşınızdayım. Evet, son olarak üzerine de hafif bir buhar tuttum ve artık şapkamız hazır. Şöyle yakından bakın, çok güzel oldu. Çok şık bir, cici bir bebek şapkası oldu. Üzerindeki işlemelerle de çok güzel bir renk katmış olduk. Şöyle diğer tarafını da çevireyim. Bakın, şahane bir duruşu var. Sizler de videoyu adım adım takip ederek bu güzel şapkayı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok eğlenceli. Özellikle de ben böyle örgülerle işlemelerin birleşmiş olduğu projelere bayılıyorum. Gerçekten çok şık ve zarif duruyor. Böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.